Efendim satır arasından herkese merhabalar. Bu hafta Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 temel eser arasında kabul ettiği bir yazarın bir kitabını değil, o yazarın bir başka kitabını ele alıyor olacağız. Zira astarını bilmediğiniz şeyin yüzünden yorgan olacakken üzerinize ceket diye giymeye kalktıklarınız, siz okuduğunuz kitapların içerisindeki değerleri anlamakta zorlanıyorsanız eğer, o yazarın bir başka böyle daha çarpıcı ve daha net fikirlerini ortaya koyduğu o kitabı elinize aldığınızda o adamın elinden ne çıkabilir, o terziden size nasıl bir şey biçilir onu anlıyorsunuz. Kitabın normalde orijinal adı What's Man? İnsan nedir? Gerçi ben bu soruyu Milli Eğitim Bakanlığı'na da soracağım sorunun yayının sonunda. Mark Twain bir roman yazarı, bir hikaye yazarı olarak kabul ediliyor. Bizim ülkemizde de 100 temel eser arasında okullarda çocuklarımıza Tom Sawyer'ın Maceraları adı altında bir kitabı okutuluyor. O kitabı alıp derinlemesine gitmek yerine Allah razı olsun Mark Twain bize kendisi güzelce açmış. Siz Mark Twain'e eyvallah ediyorsanız Tom Sawyer'ın maceralarında 100 temelinize dinamit koyan eserler arasında kabul edebilirsiniz. Şimdi ön yargım var diyecekler var ama inanın bana bu sefer hiç içeriye girmemek gerek kalmadı. Çünkü Mark Twain bana her şeyi çok güzel anlatmış. İnsan nedir sorusuna cevap ararken Mark Twain daha farklı bir yöntem seçiyor. 1900'lü yıllarda yaşamış bir isimden bahsediyoruz. Ne hikmetler varsa bu 1900'lü yıllarda, gerçi yakında yayına gelecek programımızda inşallah bunları daha detaylı anlatıyor olacağız. İnsanı bir makine olarak gören Mark Twain gerçekten bir makine olduğuna inanmış anlatırken genç adamla yaşlı adamın muhabbetiyle başlıyor. Muhabbet, kitap ve süreç boyunca devam ediyor. Yani genç adam kitapta soruları olan, doğruyu arayan, tam da bizim Tevhid Hocam'da anlatmaya çalıştığımız doğruların anlatılması gerektiği, doğrularla bir hayat nizamnamesi kendisine çizmesi gerektiği o karakterin karşısına yaşlı bir amcamız oturuyor ve amcamız genç arkadaşımıza yol gösteriyor. Bakalım nasıl bir yol çizmiş kendisine. Efendim, genç adam şöyle diyor. Performansı kişisel değil, inşa etme kanunlarının sonucu. Ayarlandığı şeyleri yapması bir değer olamaz. Onları yapıp yapmama konusunda söz hakkı yok diyerek özgürlüklerinin kısıtlandığını beyan ediyor. Sonra konu yaşlı adam kişisel değerden başlamak üzere genç kardeşimizi yetiştirmeye başlıyor. Diyor ki, tanrılar dışında kimse, dikkat, tanrılar dışında kimse dışarıdan gelmemiş bir düşünceye sahip olmadı. Adem muhtemelen zeki biriydi fakat kafasının içi dışarıdan gelenlerle dolana kadar bu ona fayda sağlamadı. En küçücük şeyi bile üstünkörü icat etmeyi başaramadı. Yani diyor, bir makine tasarladı tanrılar, bakın tanrı değil dikkat, tanrılar, niye ondan bahsediyor birazdan gelecek. Dinlerin bir safsatı olduğunu anlatmaya başlayacak bize Mark Twain. Dolayısıyla diyor Adem diyor bir makine gibi tasarlanmış durumda. Ne varsa kendi menfaatleri için yaşayacak. Devam edelim bakalım nasıl bir şey. Kendi onayını güvenceye almaktan bahsederken şöyle ifade ediyor. Şimdi diyor ki yolda giderken birisine, bir kadıncağıza yardımcı olsan, bu diyor insanın kendi kişisel menfaati değil ki diyor genç adam. Karşındakine yardım etme duygusudur diyor. Hani bizim Milli Eğitim Bakanlığı da yardım etmenin ne kadar ehemmiyetli bir şey olduğunu çocuklarımıza öğretecek ya. Bunu yaparken de onun akıllarına bir şeyler girsin diye Tom Sawyer'ın maceralarından tutun da biz o 100 temel eseri şimdi bir elekten geçireceğiz. Bakalım yüzde kaçı elimizde kalacak. Bu da diyor ki eve dönerken ruhsal durumu nasıldı? Yardım etmişti sokakta kalmış olan kadına. İyilik yapmıştı. Bu menfaat değil ki diyor. O da cevap veriyor. Yalnızca diyor fedakarlık yapanların anlayabileceği bir neşe içindeydi. Kalbi mutluluk atıyordu. Fırtınanın farkında bile değildi. Bu yatırımı yapmasındaki gerçek nedeni bulmaya çalışalım diyor yaşlı adam. Yardımcı da olmaya çalışan. Böyle biraz da hani şey var. Türk filmlerinde kötü karakterin kendini iyi gösterme çabalarını da görüyoruz yaşlı amcada. En başta diyor ızdırap içindeki yaşlı suratın ona verdiği acıya dayanamadı. Yani bu iyi adam kendi acısını düşünüyordu. Sokakta bir fakir gördünüz.
Ona yardım etme sebebiniz onun acısının sizi rahatsız ediyor olmasındanmış. Hani kötü canınızı sıkan bir film gibiymiş çünkü o. O manaya getiriyor lafı. Özetlemek gerekirse diyor, kalbindeki keskin acıdan kurtulma özgürlüğü satın aldı, vicdan azabının işkencesinden sıyrılma özgürlüğü satın aldı, tüm gece sürecek aralıksız uyku satın aldı diyor. Yani iyilik yapmak insanın kendisini düşünmesi adınadır ama salt bir düşünce, tamamen kendi menfaati. Kanun diyor şöyledir, aklında tut. Kanun şöyle, bir insan beşiğinden mezarına kadar asla ilk ve en önemli amacı kendi iç huzuru ve ruhsal rahatlığı olmayan tek bir şey bile yapmaz. Ne varsa diyor dünya hayatında herkes kendisi için yaşar ya da yaşamalıdır, onu öğretecek. Farkında mısınız? Artık okullarımızdaki çocuklarımızın birbirleriyle paylaşma duygusu çoktan gitmeye başladı. Nelerle mi oldu bunlar? Tom Sawyer'ın maceralarıyla. Mesela bir tanesi bu oldu yani. Tek başına değil tabii. Asil bir tutku olan ülke sevgisi mesela diyor genç adam. Vatanseverlik, ona ne diyeceksin? Hadi bakalım askerler gidiyorlar, Mehmetçiğimiz koşturuyor, şehit düşüyor, gazi oluyor. O zaman diyor belki barıştan daha fazla sevdiği bir şey var. O da komşularının ve toplumun onayını almak ve belki acıdan daha fazla korktuğu bir şey var. Komşularının ve toplumun kınaması. Tam bir psikopat. Hedefinde bu amaca ulaşmak olmayan bir eyleme ne zorlanabilir ne de ikna edilebilir diyor. Dolayısıyla dinlerin ikna çabası, emir, bütün bunlar diyor hikaye. Seni zaten böyle yetiştirdiler ve sen zaten menfaatlerin için yaşayan bir makinasın. Genç adam soruyor. Her zaman ruh tatmin edici nedenler mi olmalı diyor. Yaşlı adam diyor ki başka nedenler yok ki. Bir kişi diyor genç adam bir çocuğu yanan binadan kurtarmak için kendi hayatını feda ettiğinde peki ona ne diyeceksin diyor. Yaşlı adam diyor ki bunu yapıyorsa yapısının kanunları öyle demektir. Çocuğu o tehlikeli durumda görmeye dayanamıyor. O noktada da bile diyor kendisi için bunu yapmaktadır. Akıl sağlığından şüphe etmeye başlıyoruz Mark Twain'in. Anne sevgisini soruyor genç adam. Bakın artık ailede böyle en kıymetli kimsenin, Müslüman, kafir, herkesin o rahmeti, o muhabbeti adlandırdığı anne kelimesi, baba kelimesiyle beraber gidiyoruz. Diyor ki, o da diyor kanunun mutlak bir kölesi. Anne çocuğunu giydirmek için çıplak gezer, yemek yiyebilsin diye aç kalır. Acıdan kurtarmak için işkenceyi göze alır. O yaşayabilsin diye ölür. Bu fedakarları yapmaktan güçlü bir zevk duyar. Bunu o ödül için yapar. Yani o da diyor anne diyor çocuğunu sevdiği için değil ha. O da diyor menfaati için bunu yapar. Çünkü bundan zevk duyar. Psikopati. Senin bu felsefen gerçekten şeytani diyor genç adam. Teşekkürler, Mark Twain de bunu böyle adlandırıyor. Ama şimdi tam da bunu soruyor. Öyle güzel bir gol atmaya kalkıyor ki. Felsefe değil diyor, bu bir gerçek. Benim anlattığım diyor gerçek. Bundan öncekiler onlar diyor felsefe. Hem felsefenin ne berbat salak bir şey olduğunu bize anlatıyor. Yetmedi. Gerçeği bu diyerek kendisi felsefe yapıyor ve yetmedi. Dinin bunu insanlara dayattığını ve bir şekilde bizim de kabul ettiğimizi iddia ediyor. Ve bir makinenin bir şeyi kabul etmesinin nasıl olduğunu da bu kitapta anlatamadığı için Mark Twain baştan sona saçmalıyor. Hayırsever insanları soruyor genç adam, cevap veriyor. Başkalarını mutlu görmek onları mutlu ediyor. Görev içinde değişi hakkında ne diyorsun diyor genç adam. Onun nedeni diyor ihmal edilmelerinin insanı rahatsız edecek olmasıdır. İnsan tek bir görev yerine getirir. O da ruhunu tatmin ederek kendi kendini kabul edebileceği duruma gelme görevidir. İnsan fedakarlık ediyormuş gibi yapar. Fakat kelimenin gerçek anlamıyla böyle bir şey yoktur ve asla da var olmamıştır diye ulu da bir laf çakıyor. O zaman diyor genç adam, görünüşe bakılırsa iyisiyle kötüsüyle tüm insanlar hayatlarını ve vicdanlarını tatmin etmeye adıyorlar dediğinde artık zokayı yemiş bir genç adam olarak yaşlı adam cevap veriyor. Evet diyor. Bu onun için yeterince uygun bir isim, vicdan, bağımsız hükümdar, bir kişinin içindeki cüretkar ve mutlak kral, insanın efendisi.
Ama biz pek çok yerde beyan ettiğimiz üzere vicdan imanidir. İman yoksa vicdan yoktur. Duyulan sesler nefestendir. Şuna diyor, biz insanoğlu yanıltıcı isimler verdiğimiz bazı niteliklerle kendimizi etiketledik. Sevgi, nefret, hayırseverlik, merhamet, cimrilik, cömert vesaire. Geç diyor bunları. Hepsi birer etiket. Ne gibi? Instagram'daki gibi. Destekleyici örnekler bölümüne geçiyor. Dersimiz yavaş yavaş üst kademelere doğru devam edecek. Ne senin diyor yaşlı adam, ne benim ne de herhangi birinin kendi aklında asla fikir oluşturmadığı düşüncesini sana aşılamaya çalışacağım. Fikir dile getiren kişi her zaman ikinci el bir fikri dile getiriyordur. Burada kısmen beyan ediyoruz. Demek ki doğru kabul edebiliriz. Çünkü Mark Twain de kendisinden önceki o satanist anlayışın, daha doğrusu materyalizm anlayışının, ki satanizmin de köküne gitseniz yine o materyalizmden önemli bir parçayı bulacaksınız. Ayrıştığı yer tabii ki var. Materyalizmin hani hikayesi bu diyebilirim. Hani bir genç adam bana dese ki abi ben materyalizm nedir anlamadım. Bunu al, bu materyalizm. Kim okutuyor bunları okullarımızda? Bu ismin kitaplarını Milli Eğitim Bakanlığımız okutuyor. Niye? Çünkü Türkçe'de ilk kez daha yeni çevrildi ya. Ahan da ondan işte. Hiç kimse asla kendini feda etmez diyor. Bunun hiçbir yerde kayıt altına alınmış bir örneği yok. İnsanın içsel efendisi, onlar büyük harfle yazılıyor. Çünkü kendi benliğinin üstünlüğünün vicdan ile mümkün olduğu beyan ediliyor. Kölesinden geçici ya da kalıcı tatmin adına bir şey istediğinde o şey yerine getirilecektir ve getirilmek zorundadır diyerek Mark Twain açık kaçak fikrini beyan ediyor. Niye bu tarihe kadar Türkçe'ye çevrilmemiş? O da bizim tarafımızdan merak ediliyor. Çok presbiteryen gördüm diyor seni. Hani dini muharref ederek yeni mezhepler oluşturdu ya Hristiyanlar son yüzyılda. Ondan bahsediyor. Son aydınlanma çağından itibaren adım adım. Nasıl oldu da diyor, bağımsız kiliseleri olan protestanlar yerine presbiteryenler oldular. Sonra tek tek bakın burada dinleri sayıyor, sayfayı çeviriyoruz, gol geliyor. Kendi soruna cevap verebilirsin diyor. Diyor ki mezhepler listesi, çalışmalar, araştırmalar ya da aydınlanma arayışları kaydı değildir. Genel olarak ve alay edercesine bağlantıların ne yapabileceğini gösterir. Eğer kişinin milliyetini bilirsen dini inancında ufak yanılma payıyla tahmin edebilirsin. Siyasi görüşüne nasıl vardığını, aydınlanmak için ne çeşit gazeteleri okuyup hangilerinden özenle kaçındığını öğrenirsin. Etraftan her zaman gerçeği arayan insanlarla ilgili şeyler duyuyoruz. Ben o tür birini hiç görmedim. Sanırım aslında hiç yaşamadı fakat ciddi gerçek arayıcıları, kalıcı olan olduklarını düşünen pek çok insan gördüm. Özenle, ısrarla, dikkatle, itinayla, derinlemesine, mükemmel dürüstlükle diyerek bu tekrarlama metodolojisidir psikolojisine kafaya kazıyabilmek için ve iyi ayarlanmış muhakeme gücüyle aradılar. Şunu demek istiyor, özet şuraya geliyoruz. İnsanın hiçbir zaman dış etkenlerin onu yarattığından fazlası değildir diyerek dış etkenlerin en önemlisinin din olduğunu, dinin de insanın okuduklarıyla gelişebildiğini, İslam dinini tanımadığı için Mark Twain, diğer dinlerde böyle gördü çünkü hakikat doğru söylüyor. Bir taraftan da bizi şu anlamda destekliyor. Ey gençler, ne okuduğunuzu bilin, okuduğunuzun derinlemesine bilin, yazarlarını iyi tanıyın çünkü onların da söylediği söz şu: biz sizi ahan da böyle kandırıyoruz işte. Kendi kendine anlatmış. Ya hayatın cilveleri sonucu umutsuzca kötü bir noktada kalırsa diyor o genç insan, ben bu noktada kalır ve çözümleme yapamazsam ne olacak? Bazen diyor ufacık, tesadüfi bir şey. Hani makineydik biz? Ama tesadüf girdi şimdi araya. Niye? Çünkü sistem çürük. Tesadüfi bir şey ona başlatıcı dürtüyü sağlayıp yeni fikirlerle başka yola geçmesine sebep olabilir diyor. Sen yolda olmaya, değiştirmeye çalışmaya devam et. Her şey o kişinin hayat tarzını tamamen değiştirmesiyle sonuçlanır. Aynen biz bunu yaşamadık mı? Bu kitap 1900'lü yıllarda yaşamış. Yanlış anlamayın, 100 yılın üzerinde bir kitap var elimizde. Bu kitap tam da bize yaşadığımız süreci anlatıyor.
Materyalizmden adım adım geldiğimiz bu süreç şimdi kişiselleşmiş din algısı üzerinden bir hayata dönüşüyor ve okuduklarımızla bunun gerçekleşeceğini adam 1905'te 10'da taahhüt ediyor, yerine de getiriyor. Nedir o diyor genç adam? İnsanlar için tuzak kurmak sadece yem olarak yüksek ideallere doğru başlatıcı dürtülerin kullanıldığı bir tuzak. Kendisinden bahsetmesini bekliyoruz. Cevap geliyor. Dini broşür dağıtanların yaptığı budur. Ben yapmıyorum ha diyor. Bak, dini broşürle dağıtanlar bunu yapıyor. Misyonerlerin yaptığı budur. Hükümetlerin yapması gereken budur. Çocukların önüne 100 tane temel eseri koyar. Sonra onları okurken biz onları adım bu kitapta anlattığımız makineye çeviririz ve dahi biz onları makine olarak kabul ettiğimiz için istediğimiz rölantide, istediğimiz devirde, istediğimiz zaman dilimi ve istediğimiz şey için istediğimiz şeyleri üretmek üzerine ve söylemek üzerine öyle yaşaması için yetiştireceğiz diyor. Hiç üstü kapalı bir şey yok. Bak, komplo teorisi değil. Adam kendisi ne yapacağını bizzatihi söylüyor. Ve yine başa dönüyorum. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı da diyor gel buyur yap. Milyonlarca talebemin odasını açıyorum sana. Zihnini veriyorum sana. Al, istediğin gibi yoğurabilirsin diyen bir Milli Eğitim Bakanlığı. İnsanın sezgisel olarak iyiyi kötüye ayırma algısıyla donatıldığı doktrine inanıyor musunuz diyor. Cevap veriyor. Adem diyor bunu yapamıyor. Yorum yapmaya hiç gerek yok, size kalmış. Hayır diyor yaşlı adam. Bence hiçbir türden sezgiye sahip değil. Tüm fikirleriyle izlenimlerini dışarıdan alıyor. Tanrı diyor yüklemiş veya etrafı yüklemiş. Dinle yüklemişler diyor ona. Sen diyor kendi sinir bozucu görüşlerini nereden edindin? O kadar güzel çalışıyor ki bak. Evet diyor bak, kitabı okuyan adam. Genç kardeşim. Sen diyor şu an okudukların senin de sinirlerini bozmaya başlamıştır. Kabullenemeyeceksin bunları. Ama bak yavaş yavaş. Tanrı'nın doğası gereği dürüst bir insan yaratabileceğine diyor. İnanmıyor musun sen çok? Dürüst olmayan namussuz bir adam tipinden bahsediyorsun diyor. Cevap veriyor. İnanıyorum. Bunu yapabileceğini biliyorum. Ama zamanda hiç yapmadığını da biliyorum. Ne yaptı? Cenab-ı Hakk'ın insanı namussuz bir hayat üzerine yarattığını yine Rabbimizin üzerine iftira ederek ama onu kabul ediyormuş gibi yaptı. Yani yaratıcıyı, Cenab-ı Hakk'ı onun için her neyse ne olmamasını istiyorsa onları atfedip önümüze sürdü. Bugün sokaklara çıktığınızda gençler şey demiyor mu? İşte yaratıcı bizi bu hale getirdi. Her şeyi o yapıyorsa madem bizi mahvetti, perişan etti. Lütfen Tevhid Ocağı Kader Dergisi okuyun. Tanrı kişiyi içindeki dürüst ve dürüst olmayanlar olasılıklarla yaratıp orada durur diyor. Ne oldu şimdi? Deizm oldu. Materyalizmin deizmle olan ilişkisinden doğdu. Tembihler veriyor. Bildiğin tarikat kurmuş amca. İdeallerinizi davranışlarınızdan aldığınız en büyük zevki bulacağınız zirveye doğru özenle yukarı, daha yukarı eğitin ki bu hem sizi memnun edip hem de komşularınıza ve toplumuza yarar sağlasın. Bu diyor yeni bir öğreti mi? Yok diyor, hayır. Tüm büyük dinler, tüm büyük İncil'ler 10.000 yıldır zaten bunu öğretiyorlar. Ben bunu şimdi kendi istediğim şekle çevireceğim. Ya da sen o dogmalardan kurtulacaksın ki bilim dünyasının bize anlattığı dogmalar, İslam dünyasının anlattığı Kur'an-ı Kerim'de geçen o kıssalardan hani materyalist matematikle de Allah korusun ele almaya kalksanız haşa, inanın bana bilim dünyası çok daha ve çok daha dogmatik. İlk önce başkaları için iyilik yapmanı, görevini ilk önce görev uğruna yapmanı, fedakarlıkta bulunmanı isterler diyor. Fedakarlık yapma. Sizin çocuklarınız ne oldu şimdi bakın, fedakarlık yapmıyorlar. Artık anneler çocuklarına hadi git ekmek almaya diyemiyorlar. Sen gidip alsana diyor anne. Al babam yoldan gelirken alır demiyor mu? Aynen böyle. Tüm diyor tembihimde mantıklı ve tutarlı olarak asli pozisyona sadık kalıyorum. İçsel efendinin ihtiyaçlarını birinci sıraya yerleştirip orada tutuyorum. Kendim diyor birinci.
Hayır işini, bu eylemin bana müthiş zevk vereceğini bildiğim için yaptım. Üstelik Sally'nin dokunaklı minnettarlığı ve sevinci bunu arttıracaktı diyerek anlattığı hikayelerle de bu ana kadar olan şeyini pekiştirmeye gayret ediyor. Gerçekten diyor genç adam ya. İnsanın sadece bir makine olduğunu mu düşünüyorsun? Cevap evet diyor. Yani biz bu makineyi elimize alacağız. Biraz önce anlattığım unsurları yapacağız. Şüphe götürmez şekilde insanı harekete geçiren tek bir dürtü olduğunun farkına vardım diyor. Kişinin aslında yalnızca bir makine olduğunu, yaptığı hiçbir şey üzerinde kişisel değer iddia etme hakkına sahip olmadığını algıladım. Geri kalan günlerim bu değerli varlığımı cilalayarak, destekleyerek ve yamalayarak harcanacak. Sorgulayan bir argüman ya da zarar verebilecek bir gerçeğin yaklaştığını gördüğümde de başımı diğer yöne çevireceğim. Ben diyor böyle tercih ediyorum. Mücadele etmeden akışına bırakacağım. Gençler arasında çok yaygın değil mi şimdi abi? Nasılsın güzel kardeşim? Var mı bir sıkıntın? Yok akışına bıraktım. Keşke bıraksaydın. Hani aktığın şey ne? Lağım suyunda mı akışına bıraktın? Bir pınarda mı akışına bıraktın? İçgüdü diyor nedir? Kutsal alışkanlığını hiç düşünmeden ve mekanik olarak kullanılmasıdır. Alışkanlığı ne oluşturdu diyor peki o zaman? Bunu ilk hayvan başlattı, kalıtım yoluyla da onun soyundan gelenlere de geçti. Hemen daha var da Allah bana bu cümleyi etti. Bunu ilk hayvan başlattı, kalıtım yoluyla da onun soyundan gelenlere de geçti. Hangi başlatan bu kitap yazarının diğer kitabını çocuklarımıza okuttuysa ona da sorumuz şu. What man?